Hangi ülkede böyle bir değer var? Sürüden ayrılmak lazım. Biz onları bu işten caydırmaya çalışıyoruz. Ya işte neden mutfağımız gelişmiyor değil mi abi? İşte gelişmez. Ne yazık ki biraz tembeliz. İlk kez açıkladım bunu. Herkes bu soruyu bana soruyor. Gamze Cizreli gastronomiye gönül vermiş bir kadın girişimci ve bu sektörde neredeyse 30 yılını tamamlamış bir gastronomi gönüllüsü diyeyim. Big Chefs markasının kurucu ortağıyım. Yeme içmede neler yapabiliriz, konseptimizi nasıl büyütebiliriz, ne yapabiliriz diyerek bu sektöre gönül vermiş bir girişimciyim. İlkokuldayken çalışmaya başlayan, geceli gündüzlü çalışarak bugün gelmiş olduğu noktaya gelmiş. En önemlisi binlerce insana liderlik yapmış, öğretmenlik yapmış, bizzat yetiştirmiş, ülkeye kazandırmış ve yapacak daha çok işi olduğunu düşünen bir adam. Ben aileme aşçı olmak istediğimi söylediğimde "Seni onun için mi okuttuk?" demişlerdi. Ben de onun üzerine yalan söyleyerek otelcilik okumaya gidiyorum dedim ve Amerika'ya gittim. Amerika'da ben aşçılık bölümüne yazıldım. New York'ta, Boston'da çalıştım. Gordon Ramsay'de çalıştım. Amacım bir gün Türkiye'ye dönmekti. Türkiye'ye dönüp kendi restoranımı kurdum, Mimolet diye. Son 8 senedir de çok profesyonel olarak otellere, restoranlara, havalimanlarına, AVM'lere danışmanlık hizmeti veriyoruz. İlkokul hayatımızda fakirler listesindeydik biz. Marshall yardımı denen yardımlar olduğu için o fakirler listesindeki insanlara süt tozu, bisküvi vesaire gibi bir poşet verir ve indirirlerdi. Yine o günlerden bir gündü. Poşetleri verdiler. Herkes indi. Öğretmenim bana dur dedi. Gülcan diye kız arkadaşımıza dedi ki Cüneyt'e annen kışlık elbise yapacak. Yoksa bu soğuktan bu çocuk ölecek. Gülcan yanık olduğum bir kızdı. Ben bunu çok gurur yaptım. O kadar gurur yaptım ki okul çıkışı eve gittik. Ölçülerimi aldı. Evden çıkar çıkmaz ağlamaya başladım. Her şeye isyan ettim. Gece karar verdim. Çalışacağım. Bir daha o okuldaki o yardımı almayacağım. Doğru Kasaplar Çarşısı'na gittim ve bir kasaba çırak oldum. Elime 5 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş gibi bağışlar verdiler. Ve okuldaki verdikleri ilk yardımı reddettim. Almıyorum dedim. Dışarıya çıktığımda 20 yaşına gelmiştim, büyümüştüm. Çünkü başarabileceğime inanmıştım. İşte ilk kırılma noktam buydu. Eski ortağımla birlikte yaptığım işler, işte Ankara'da pek çok marka kurdum. Fakat sonra bir yolları ayırmaya karar verdik. O dönem çok zordu. Benim sıfırdan başladığım bir dönemde. Aslında benim kırılma anım da oydu. Eğer dibe vurmasaydım bugün ne Big Chefs olurdu, ne bugün geldiğim noktada olurdum, ne işte bugün de burada bu sohbeti yapıyor olurduk. Amerika'da okurken mektuplar yazıyordum. Hep hayallerimden bir tanesiydi. Gordon Ramsay'e ve Fransa'daki büyük şeflere mektuplar yazıyordum. Para pul önemli değil, pozisyon önemli değil ki. O zaman ben Ritz-Carlton otellerinde sous şeftim. Şef olmaya da çok yakındım. Bir sabahın birinde bir telefon çaldı. Pierre Gagny aradı zaman farkından dolayı. Tamamen hayatımı o tarafa evirdi. Türkiye'ye gelip bu Mimolet'i açmamda beni bulan yatırımcılarım gerçekten çok kıymetli. Tam doğru zamanda doğru yerde geldiler gibi diyebilirim. Bu bir yolculuk ve hep kendinizi yenilemeniz gereken bir yolculuk. Bir kere işe uygun musun? Doğru lokasyon ve ürün kaliteli, hizmet kaliteli olmak zorunda. Bulunduğu çevreye, yaşadığı topluma, çalışanlarına ne kadar faydalı olabiliyor, bir fark yaratabiliyor mu? İnanmak, sevmek ve çalışmak. Hani kendisi başarılı olurken biraz aldıklarını topluma da verebiliyor mu? Benim başarı kavramım aslında bugünkü Gamze ile artık böyle. Biz onları bu işten caydırmaya çalışıyoruz. Eğer gerçekten bu işi ciddi yapmayacaksanız, bilinçli yapmayacaksanız, başında durmayacaksanız, kaynağınıza gücünüz yoksa, çünkü başta dayanmanız gerekiyor. Kredi alarak falan kesinlikle restoran açmamak gerekiyor. Onu buradan tekrar söyleyeyim. Biz insanları caydırmaya çalışıyoruz. Bu profil bizim başta reddettiğimiz bir profil oluyor. Yeme içme sektörünün ne demek olduğunu bilen, algıları açık olan, yaptığımız şeye inanacak, yaptığımız şeyi sevecek, ben para verdim, ben ortak oldum. Bunlar gibi şeyleri ve bu duyguları taşımayacak. Birincisi hakikaten bu işi iyi biliyor mu? Tutkuyla yapıyor mu? Çünkü restorancılık tutkuyla yapılması gereken bir şey. Gelir gider tablolarını doğru analiz edebiliyor mu? Doğru bir ekip kurup onu yönetebiliyor mu? Bütün bunlar restorancılığın ana noktaları. Bunlarda iyi olma potansiyeli gördüğüm herkese yatırımcı olur.
özgün konsept yaratma konusunda ne yazık ki biraz tembeliz. İşi bilen insanlar bu sektöre çok daha az giriyor. Bir gün birçok zincirin kurucusu bir adam bir akşam vakti Mimoret'e gelmişti eşiyle. O kadar restoran açmışsınız, zincirler, güzel restoranlar, işin sırrı ne? Murat dedi, eğer dedi restoranın açılması için 100 lira düşünüyorsan, 100 birim para düşünüyorsan dedi, cebinde 500 lira yoksa sakın o restoranı açma, o restoran için harcayabileceğin. Adam bütün parasını, cebindeki bütün parayı şeye harcıyor. Dükkana, dekora, ona, buna, şuna harcıyor. Ve cebinde işletme parası kalmadı. Bitti, bitti. Bir yerden ya para bulacağız, ya bilmem ne yapacağız. Bu da ayrı bir sorun yaratıyor bize. Evet, parası olan herkes bu işi yapıyor. İnanmadan, sevmeden olur mu? İşim benim, markam benim, çocuğum. Onun için ben inandığım, sevdiğim işi yapıyorum. Herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Öteki türlü benim param var yapayım, benim param var yapayım, benim param var. Yapamazsın kardeşim. Yapma, kirlilik yaratma. Tabii biz kendi kendimize çalıp oynuyoruz. Ermenisiyle, Yahudisiyle, Süryanisiyle, Arabıyla, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, boşta. Bu ne ya? Hangi ülkede böyle bir değer var? Ve bunların hepsi bunları birbirleriyle paylaşarak bir tencerede buluşturdular. Bu tenceredeki kaynayan yemek tabii ki dünyanın en güzel yemeği zaten. Ama anlatabilme, ifade edebilme ve de pazarlama diye bir şey var. Türk mutfağı özellikle evde yapılan yemekler anlamında dünyanın en iyi mutfaklarının ben bir numarası olduğunu düşünüyorum. Evde bu kadar güzel yemekler yapılırken, her tarafında böyle bir birikim varken girememekte en büyük sebep biz şeflerin. Buna başka sebepler de sayabiliriz. Devlet desteği yeterli kadar destek olmuyor diyebiliriz. Okullarımız iyi mi derseniz 81 üniversitede gastronomi bölümü var. Bence çoğunun durumu işler acısı maalesef. Yatırımcılarımız var, para kazanmak isteyen, biraz açgözlü bir kısmı, iyileri tenzih ediyorum. İlk başta da kendime batırıyorum, şeflere batırıyorum. Bugüne kadarki politikaların sorunudur. Deniz, kum, güneş ve tarih üzerine yapılan turizm politikalarının sonucu bizim mutfağımız bu noktada. Fransızların yaptığı gibi mesela, İtalyanların yaptığı gibi gastronomi devrimi yapmak gerekiyor. Eken, biçen, üreten adama sahip çıkacaksın. Ona sahip çıkmazsan o üretemez. O üretemeyince de tüm ürünlerin yok olur. Önce ahlak. Hangi ahlaktan bahsediyorum ben? İş ahlakından. Mümkün olsa da vursam o sopayı, ışınlasam ve iş ahlakını değiştirsem. Aşçılığın yanında servis sektöründe de eğitim verecek meslek liselerini daha yaygınlaştırırdım. Sapla saman birbirine karışmış durumda. Hani üniversitelerde verilen eğitimden tutun, medyalar, influencerlar, şefler, yani bir şeye dokunduramam. Sapla samanın ayrılmasını isterdim işin doğrusu. Pideci Ayhan, ya keşke elenmeseydi. Zeynep, Adanalı, tatlıcı arkadaşım, kardeşim, meslektaşım. Gönlümdeki birinciydi diyeyim. Yani keşke elemeseydim. Ben Emre'nin elenmemesini isterdim diyeyim. Zeynep'in tatlıları hala aklımda, kuvvetli aklımda. Fabio'nun en son yaptığı, finalde yaptığı makarna aklımda. Fabio'nun yaptıkları her zaman açık ara öndeydi ama burada ikinci olan Zeynep'in hakkını yememek lazım. Zeynep'in hasırı, künefesi, bombası. Bir de İbrahim'in Balkan lezzetlerindeki o mezeleri de çok çok lezzetliydi. Bu ikisini unutamıyorum. Mustafa Tavaloğlu Mudo der. Çarşıyı büyütmek lazım kızım. Aynı konseptten yan yana başka işletmeler. Oraya o iş için gelip bir gün sende, bir gün başkası, yani ihtiyacını aslında burada giderir. Dolayısıyla şimdi mesela tam karşısında oyuncakçı var. Bir oyuncakçı daha açabilirim buraya. Tabii ki nerede olduğu önemli. Mecidiyeköy olursa ben oraya bir tane kebapçı açarım. Ürünlerinde biraz daha değişiklik yapmış. Bizim köfte, döneri koyarım ve burada tulum çıkarır. Yani öyle bir müthiş bir kirlilik var ki. Yani ben şu ya da bu ya da o diyemiyorum. Hepsi her alanda var. Ve böyle bir kirlilik olamaz. İnsanlar iyi kusmuyorlar yani. Sadece orada bir şey yaparak, bir wow etkisi yaparak da ben işin sürekli sürdürülebilir olacağına inanmıyorum. O pilava sıkılan ketçap benim küçük oğlumda da var ne yazık ki.
Bakmaya tahammül edemiyorum. Onun için bu pilavı bulamaç haline getirmek benim tahammül edemediğim bir şey. Ya işte neden mutfağımız gelişmiyor değil mi abi? Ha işte gelişmez. Kafaları değişeceğiz. Bubble tea'ler şu anda çok popüler. Asya'dan çıkan her şey bütün dünyaya bir anda yayılıyor. Çünkü onlar aslında biraz trendleri de son dönemde biraz belirliyorlar yeme içmede. Kızarmış tavuk. Bütün dünyanın çok sevdiği, bütün dünyanın kabul ettiği, bir de ucuz yani. Herkes alabiliyor. Eğer kısa vadeli yapsaydım soğuk baklavaya yapardım. Uzun vadeli yapsaydım fried chicken'a yapardım. Özellikle açık ateşte mangal tarzı bir şekilde et yapmaya bayılıyorum. Özenle ve aşkla yapıyorum diyebilirim. Ya ben bir Diyarbakırlı olarak sumak ekşili kuru patlıcan dolması diyeceğim. Bizim evinde zaten en önemli böyle yemeğidir. Bütün dostlarım, arkadaşlarım, ailem herkes bilir. Benden hep o yemeği isterler. Evde kalmam. Benim hayatım iş. Tatil yapmam. Hiç hayatımda yapmadım. İşimle evliyim. Ben insan yiyorum, insan içiyorum. Ben öyle besleniyorum. En fazla lahmacun. Lahmacun. 1 numara. 2 numara pide. İyi sushi'yi eve sipariş ediyorum. Ben evde kalmadığım için olmuyor ama 3 tane oğlum sürekli yemek sepetinden sürekli yemek sepetinden sipariş veriyorlar. Ve bunu bütün kalbimle, bütün samimiyetimle söylüyorum. Antakya'da Konak Restoran. Şişli'de Mahir Lokantası. Üçüncüsü de Diyarbakır'da harika patlıcanlı kebap yapan Onur Ocakbaşı. En favori restoranım Antakya Güzel Burç Kasap. İstanbul'da favori restoranım Kıyı Restoran. Bodrum'da Kısmet'i çok seviyorum. Eğer gitseydim Kısmet'e giderdim. Kısmet bir esnaf lokantası. Vallahi Gaziantep'teki pişirici Abdullah Usta'da yemek yerken her zaman mutlu olmuşum, keyif almışımdır. Bugün söz konusu mutfak olunca, yemek olunca Gaziantep. Antakya. Tek bir tane Antakya. Açık ara. Kesinlikle Diyarbakır. Lahmacunuyla, patlıcanlı kebabıyla ve o sabah kahvaltıda yenen ciğeriyle ve o sumak ekşili kuru patlıcan dolması Diyarbakır mutfağı 1 numaralı mutfak benim gözümde. Doğru markalarda staj yapmaları. Hem de birçok markada staj yapmaları. Hazır hissettiklerinde sektöre girmelerini tavsiye ederim. Ama staj yapmadan, öğrenmeden, hele sevmiyorsa hiç yapmasın. Fark yaratmak lazım. Sürüden ayrılmak lazım. Hep şeye benzetiyorum, atlete benzetiyorum. Ben sabahları koşmayı seviyorum. Sabahları keyfim iyi olduğunda koşuyorum, keyfim iyi olmadığında koşmuyorum. Yemek yapmayı seviyor olabilirsiniz ama orada atlet olduğunuzda, profesyonel atlet olduğunuzda günde 15 saat idman yapıyorsunuz ve her gün yapıyorsunuz, yapmak zorundasınız. Mutfağa girdiğinizde de orada her gün 12-13 saat stres altında çalışmak zorundasınız. Sadece yemek yapmayı seviyorum, yemekten anlıyorum veya eşim dostum çok iyi yemek yaptığımı söylediği için bunu seçmeyin. Gerçekten bir profesyonel mutfakta az da olsa zaman geçirin. Bütün benliğiyle, her şeyiyle bu işe kendini adamaya hazır mı? Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz derler. Ben bütün genç şef adaylarına bir kurs, sertifika programı ya da üniversiteye gitmelerini tavsiye ediyorum. 10 yaşındaki o çocuğu o kasaba gömdüğüm gün ona söz verdim. Seni yaşatamıyorum, seni yaşayamıyorum, seni bir gün yaşatacağım. Ve ben bugünkü enerjim o içimdeki çocuk. Kendime verdiğim bütün sözleri yerine getirdim. Ama o çocuğun yeri bambaşka. Hiç yaşamadı çünkü. Hiç yaşamadı. Ne çocukluğunu, ne gençliğini, ne delikanlılığını. İlk kez açıkladım bunu. Herkes bu soruyu bana soruyor. Millet de öğrenmiş oldu. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.